İzleyici kitlesinin yanı sıra, Spider-Verse filmlerinin, 2024'teki X-Men, 97'nin ve Watchmen'in 2 bölümlük animasyon uyarlamasının da gösterdiği gibi, animasyon süper kahraman türü son yıllarda önemli ölçüde olgunlaştı. Bu olgunlaşma süreci 2021'de Invincible'ın türü tanımlayan uyarlamasıyla sonuçlandı. İkinci sezonu güçlü bir şekilde devam eden ve süper kahraman yorgunluğu fikrine meydan okuyan Invincible, 3. sezonunda da Batman, The Animated Series gibi cumartesi sabahı çizgi filmlerini izleyerek büyüyen yetişkinler için modern bir cumartesi sabahı çizgi filmi olmaya devam ediyor. Mark Grayson, Steven Yeun ve ekibinin karşılaştığı sadece dil, kan ya da yetişkinlere yönelik durumlar değil, diziyi diğerlerinden ayıran şey temalar. 3. sezon, kahraman olmanın ne anlama geldiği, daha iyi olanı korumak için gereken fedakarlıklar ve affetmenin gerçekte ne anlama geldiği gibi bazı zor ama tanıdık temaları ele alıyor. Elbette, 80'lerin ya da 90'ların süper kahraman animasyon dizilerinin hayranları için ya da eline çizgi roman almış herkes için bu konular tanıdık gelebilir. Yine de Invincible, kahramanı Mark, Invincible'ın gerçekten kusurlu olmasına izin vererek genellikle bir adım daha ileri gidiyor. Hatalar yapıyor ve hepimizin duygusal ikinci sezon finalinden öğrendiğimiz gibi, Mark kontrolünü kaybedebiliyor, öldürebiliyor. İlk 6 bölüm boyunca 3. sezonda toplam 8 bölüm var, ancak inceleme için yalnızca 6 bölüm sunuldu. Invincible, onu 10 yılın en iyi çizgi roman uyarlamalarından biri yapan olgun hikaye anlatımını ve şaşırtıcı derecede nostaljik animasyonunu sürdürüyor. Kahramanlarını ve kötü adamlarını, dizinin geleceği konusunda beni heyecanlandıran anlamlı yollarla ilerletiyor. Yine de, zaman zaman, çizgi romana aşina olmayan hayranların bile ben de onlardan biriyim bir mil öteden şekillendiğini görebilecekleri genel olay örgüsünü merak etmeme neden oldu. Sonuç olarak, bazı hikayeler nihai hesaplaşmaya kadar olan yolculuğu dolduran dolgu malzemesi gibi hissettirebiliyor. Yine de, şimdiye kadar izlediğim en iyi dolgulardan bazıları. Tanıdık temalar alışık olunmayan bir şekilde sunuldu. 3. sezon, 2. sezon finalinde kontrolü kaybedip Angstrom Levi'nin hayatına son veren Mark'ın yüksek motivasyonuyla açılıyor. Montajlar genellikle büyük ikinci perde ilham verici atılımlar için saklanır, ancak Yenilmez'in bu sezonu, Mark'ın Wiltrumite güçlerine karşı koymak ve güçlerini kontrol etmek için daha da hızlı ve güçlü olmaya çalıştığı klasik bir eğitim montajıyla başlıyor. Olmak istediği kahraman olabilmek için kendisinin ve babasının geçmişindeki günahları düzeltmek üzere ahlaki pusulasını kalibre etmek için umutsuzca çabalıyor. Ancak, Yenilmez'in dünyasında doğru ile yanlış arasındaki çizgi sık sık bulanıklaşır. Mark çeşitli anlarda, kendi yolunun doğru yol olduğu kisvesi altında karanlık tarafa geçmekle flört ediyor. Elbette bu durum, Yenilmez ile ahlaki açıdan muğlak patronu Cecil Stedman Walton Goggins arasında tartışmalara yol açıyor. Yine de Mark'ın en kötü anında bile Cecil'le aynı fikirde olmaması anlaşılabilir bir durum. Aralarındaki felsefi farklılıklar, son derece iyi tanımlanmış karakterleri aracılığıyla çerçeveleniyor. Örneğin Mark, şiddet yanlısı, dünyayı fetheden babası gibi olmamak için çırpınırken, Cecil kişisel ahlak konusunda endişelenme lüksüne sahip olmadığını düşünüyor. 2 sezon süren gizemin ardından, izleyiciler Cecil'in arka planına bir bakış atıyor ve bu sadece karakterini daha iyi anlamaya yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda sezonun en iyi anlarından bazılarına da hizmet ediyor. Sezonun en iyi anlarından bahsetmişken, 3. bölümün hiç diyalog içermeyen açılış 7 dakikasından bahsetmesem ihmalkarlık etmiş olurum. Bunun yerine izleyiciler, şansları yaver gitmeyen iki kötü adamın bir banka soyma girişimini, işçi sınıfı vatandaşı olarak kendilerini ıslah edemeyişlerini ve nihayetinde melankolik bir iğne damlasının kalp tellerine dokunmasıyla suç hayatına geri dönüşlerini izliyor. Bu türdeki diğer dizilerin pek azının başarabildiği bir şey, ancak Yenilmez'i harika yapan şeyin bir başka hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Eğer bu bir dolguysa, izlediğim en iyilerden biridir. Yine de, Invincible 3. sezonu tematik tutarlılığı nedeniyle sonsuza kadar övebilecek olsam da, dizinin genel olay örgüsünü önemli bir şekilde ilerletmeyi reddettiği zamanlarda kendimi hayal kırıklığına uğramış buldum. Wiltrumite savaşçısı Enissa Chantal Van Santen 2. sezonun sonlarında Mark'ın kıçını tekmelemek ve onu dünyayı fethetme görevini üstlenmeye ikna etmek için dünyaya geldiğinden beri, galaksiler arası bir savaş vaat eden cephede çok az ilerleme kaydedildi. Mark'ın babası Nolan, Omni-Man'in J.K. Simmons bu savaşta bir rol oynayacağını varsaymak yanlış olmaz, ancak bu karmaşık düşman 3. sezonun ilk 6 bölümünün çoğunda ekran dışında kaldı. Wiltrumites'in vaat edilen dünyaya dönüşünü beklerken, anlatı sık sık alternatif geleceklere zaman yolculuğu, ejderhalarla savaşlar ve kürenin koruyucuları arasındaki çekişme hikayeleri için kesiliyor.
3. sezonun aslında sezon ortası özeti vermek için 3 dakikalık bir ara verdiğinden bahsetmiyorum bile. Bazı yeni detaylar içeriyor ama sonuçta gereksiz hissettiriyor. Bununla birlikte, bazı hikayeler nihai hesaplaşmaya gelene kadar dolgu malzemesi gibi görünse de, çoğu zaman o anda öyle hissettirmiyor. Belki de bunun nedeni, karakterin kendi seçimlerinin her bir olay örgüsünü bilgilendirmesi ve bu seçimlerin iyi tanımlanmış hissettirmesidir. Belki de 3. sezonda romantik ilgi, duygusal desteğe indirgenmiş gibi görünen Eve Gillian Jacobs dışında, Mark'ın annesi Debbie Sandra Oh ve eski komik Rex Spillo, Jason Mantzoukas gibi Invincible'ın ana karakterlerinin her biri kendi değerli yayları boyunca çalışıyor. Debbie, bir tür eski kocasının uzaylı çocuğuna annelik yapma sorumluluğuyla mücadele ediyor. Rex ise bir arkadaş ve kahraman olarak sorumluluklarını daha ciddiye alarak tipe karşı oynuyor. Elbette, bunlar yüzeyde oldukça sıradan görünebilir, ancak Invincible her birini o kadar özenle ele alıyor ki melodram bile ilginç. Bu yüzden, Yenilmez'in Viltrumite İmparatorluğunu bir an önce ele geçirmesini görmeyi çok istesem de, Mark'ın iş-yaşam dengesi ve ağabeylikle mücadelesini izlemekten mutluluk duyuyorum, tıpkı haftanın tuhaf kötü adamını ele geçirmesini izlemekten heyecan duyduğum gibi. Elbette, her şey bazen biraz çılgınca ama karakterler bu kadar iyi olduğunda en garip savaşlarda bile onları takip ederim. Televizyondaki en iyi kadro daha da iyileşiyor. Muhtemelen Yenilmez'i izlemenin en eğlenceli yanı, aralarında Ben Schwartz, Mark Hamill, Seth Rogen, Sterling K. Brown, Zachary Quinto, Mahershala Ali, Calista Flockhart, Rhea Seehorn, Teyshana Maslany ve Zazie Betz'in de bulunduğu bir dizi tanınmış oyuncuyla "O Sesin Adını Söyle" oynamaktır. Cidden, 10 oyuncunun adını verip Jon Hamm, Scoot M.C. Neirai, Digimon Hounsou, Jay Farrow, David Diggs, Jonathan Groff, Ella Purnell ve Chloe Bennett'i dışarıda bıraktığınızda bunun utanç verici bir zenginlik olduğunu bilirsiniz. 3. sezonda boş durmuyor. Televizyondaki en iyi oyuncu kadrosu Simu Liu, Aaron Paul, Kate Mara, Exolo Marijuana ve birkaç sürpriz oyuncunun daha eklenmesiyle daha da iyi hale gelmeye devam ediyor. Hepsi de unutulmaz performanslar sergiliyor, özellikle de daha karmaşık rollerde parlamaları için zaman verilen Liu ve Paul. Örneğin Paul'e, karakterinin Mark'ı 1. sezonun sonunda Chicago'da pek çok kişinin hayatına mal olan savaşının sonuçlarıyla yüzleşmeye zorladığı oldukça dokunaklı bir bölüm veriliyor. Temaların doruk noktası ve Mark'ın iç çatışmaları bu bölümün gerçekten yankı uyandırmasını sağlıyor, ancak Paul'un performansı da zaten ağır olan bu anlatıya daha da ağırlık kazandırıyor. Bu son bölüm koleksiyonu daha da fazla ses yeteneği, karmaşık kötü adamlar, dokunaklı karakter anları ve evet, hatta bir ejderha ile dolu olsa da, beni hala daha fazlası için aç bıraktı ama esas olarak iyi bir şekilde. Neyse ki, sezonun kalan 2 bölümü hala potansiyel olarak dünyayı sarsan ve evreni değiştiren bazı çatışmalar kuruyor gibi görünüyor. Sanırım Invincible gerçekten de yetişkinler için bir cumartesi sabahı süper kahraman çizgi filmi. Bu durumda, pijamalarımla televizyonumun karşısına geçip dev bir kase mısır gevreği ile her dakikasının tadını çıkarmak için bir sonraki fırsat için sabırsızlanıyorum. Invincible 3. sezonun ilk 3 bölümü 6 Şubat Perşembe günü Prime Video'da premier yapacak ve sonraki bölümler her Perşembe yayınlanacak. Emre Kutlu Yenilmez'in 3. sezonuna 10 üzerinden 8 puan veriyor.